Merhaba. Bugün tarihin en kilit figürlerinden birini, İbrahim'i ve onun mirasını konuşacağız. Peki ama bu miras nasıl bir miras? Üç büyüklüğünün ortak atası olan İbrahim, bizi birleştiren bir figür mü? Yoksa yüzyıllardır süren ayrılıkların tam da kaynağı mı? Şimdi konunun özüne inelim. Gördüğünüz gibi Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam her üçü de dönüp dolaşıp aynı kişiye, İbrahim'e geliyor. Kutsal kitaplarına baktığınızda hepsi onun manevi bir ata, bir başlangıç noktası olarak görüyor. Bu çok net. Peki madem herkesin ortak atası, o zaman nasıl oluyor da onun mirası, ilahiyatçı Karl Joseph Kuschel'in o çarpıcı ifadesiyle adeta bir şiddetli kardeş kavgasına dönüşüyor? İşte düğüm tam da burada atılıyor. Hikayenin en çetrefilli kısmı da burası. Sorunun kökü aslında tam da bu. Paylaşılamayan miras. Düşünsenize, İbrahim ortak bir ata, evet, ama mirası sanki bir çekişme konusu olmuş. Herkes asıl mirasçı benim diyor. Ve bu gerçek sahip kavgası birliği neredeyse imkansız hale getiriyor. Bakın, kritik nokta şu. Herkesin kendine ait, kendine özgü bir İbrahim'i var. Yani her din hikayenin farklı bir parçasını alıp öne çıkarmış ve kendi İbrahim portresini çizmiş. Bu yüzden aslında tek bir İbrahim'den bahsetmek pek de mümkün değil. İşte bu tablo o farklı portreleri çok güzel özetliyor. Hızlıca bir göz atalım bakın. Yahudilik için İbrahim her şeyden önce kan bağının yani seçilmiş halkın atası. Hristiyanlıkta ise mesele kan bağı değil inanç bağı. Yani İbrahim iman yoluyla herkesin manevi atası olabiliyor. İslamsa bambaşka bir yerden yaklaşıyor ve diyor ki, İbrahim bu dinlerin hepsinden önce vardı ve o saf tek tanrı inancının yani teslimiyetin ilk örneğiydi. Ve tabii ki hikayenin en kilit noktalarından biri iki oğlu, İshak ve İsmail. Mirasın kime kaldığı meselesi işte burada dallanıp budaklanıyor. Yahudi ve Hristiyan geleneği daha çok İshak soyunu öne çıkarırken, İslam, İsmail'in de bu ilahi vaadin bir parçası olduğunu vurguluyor. Bu ayrım sadece teolojik bir detay değil, aynı zamanda kimliklerin de temelini atıyor. Bu da bizi o meşhur gerilime getiriyor. Miras kanla mı geçer yoksa inançla mı? Yahudilik için soy yani kan bağı her şeyin temelinde. Ama Hristiyanlık diyor ki hayır, asıl önemli olan manevi bağ yani İbrahim gibi inanmak. Kimin gerçek varis olduğu sorusu yüzyıllardır süren bir tartışmanın da fitilini ateşliyor aslında. İşte tam bu noktada İslam olaya yepyeni bir boyut getiriyor. Kur'an'daki bu ayet, durun bir dakika diyor adeta. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. O bu ayrımlardan çok önce vardı ve kendini sadece tek Tanrı'ya teslim etmişti. Yani İslam'a göre İbrahim belli bir grubun atası değil, evrensel bir teslimiyetin yani Müslüman olmanın ta kendisi. Ve sonuç? İşte o inanılmaz paradoks. Herkesin bizim atamız dediği kişi nasıl oluyor da bölünmelerin hatta çatışmaların bir numaralı gerekçesi haline geliyor? Çünkü herkes kendi İbrahim'ini alıp diğerine dışlıyor. Ortak bir kök, bir ayrışma duvarına dönüşüyor. Peki hep böyle mi gitmek zorunda? Bu hikayeyi başka türlü okumak mümkün değil mi? İşte bu soruyu soran çok önemli bir isim var. İlahiyatçı Karl Joseph Kuschel. Gelin onun bu kardeş kavgasına nasıl bir umut ışığı yaktığına bakalım. Kuschel'in ortaya attığı bir kavram var. İbrahimi ekümen. Kulağa biraz akademik gelebilir ama aslında fikri çok basit. Diyor ki Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar, siz aslında rakip değil, aynı ailenin farklı dallarısınız. Yani kavgayı bırakıp ortak kökene, o büyük aileye odaklanalım çağrısı yapıyor. Ama burada çok önemli bir ayrım var, altını çizelim. Kuschel'in amacı asla hadi hepimiz dinlerimizi karıştırıp yeni bir şey yaratalım demek değil. Yani bu farklılıkları silmek, Musa'yı, İsa'yı veya Muhammed'i bir kenara bırakmak anlamına gelmiyor. Kesinlikle hayır. Peki o zaman ne? Amaç ne? Amaç ortak kökleri kabul etmek. Birbirinin inancında İbrahim'den bir iz, bir parça olduğunu görmek. Geçmişin kavgalarını bir kenara bırakıp barış, adalet gibi ortak değerler için birlikte çalışmak. Kısacası birbirimize karşı bir sorumluluğumuz olduğunu kabul etmek. Kusunaval'ın şu sözü her şeyi özetliyor aslında. Diyor ki, asıl mesele İbrahim'i kendi iddialarımız için kullanmak değil, İbrahim'in davasını gütmektir. Nedir o dava? Tüm o insan yapımı dini geleneklerin ötesindeki tek Tanrı'ya güvenmek. Yani olay İbrahim bizimdir kavgası yapmak değil, İbrahim gibi olmak meselesidir. Sonuç olarak nereye varıyoruz? Şuraya.
İbrahim'in mirası bize bırakılmış, tamamlanmış bir şey değil. Aksine bizim her gün yeniden yaptığımız bir seçim. Onun hikayesi geçmişte kalmış bir masal değil. Bugün bizim nasıl yorumladığımızla, nasıl yaşadığımızla şekillenen canlı bir miras. Yani soru hala ortada ve cevap bize bağlı. İbrahim'in mirasını bir çatışma duvarı olarak mı kullanacağız, yoksa hepimizi birleştiren bir barış köprüsü mü inşa edeceğiz? Bu gerçekten de bizim vereceğimiz bir karar.